Evet, selamlar arkadaşlar. Bugün hızlıca bir function group oluşturup onun içerisine bir function modül yazacağız. Eee, Nasıl bir fonksiyon yapalım? Bir prefix verelim fonksiyona. A, B, C gibi. Bu fonksiyonun peşine random standartta kullanılan bir fonksiyon var. Random string değer üretiyor. Bu değeri üretelim. Peşine onu ekleyelim. Bir tane de şifre üretmek için kullanılan bir fonksiyon var. Bir de onu ekleyelim ve bir ID üretip fonksiyonun export parametresi de bu ID'yi dönelim. Hızlıca nasıl yapıyoruz? SS80 işlem koduna gidiyorum. Burada paketimizin üzerine sağ tık create function group dediğimizde buraya oluşturacağımız function grubun adını yazıyorum. Function grubu ifade etmesi için fg kullandım. 001 dedim. Fg tanım. Tanımını girdim. Lokal obje olarak kaydettim. Burada function grubumun oluştuğunu görebiliyorum. Include'lar geldi. Text element. Bunu aslında bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi function grubu oluşturduğumuz zaman bunun içerisinde birden fazla function modül tanımlayabiliyoruz. Bu bütün function modüllerde mesela geçerli olacak bir değişken tanımlayabiliriz top include'unda. Burada bir şey tanımladığımız zaman içerideki bütün fonksiyonlarda kullanabiliyoruz. Yine bir text element için de aynı şekilde veya biz her oluşturduğumuz function modül için burada top include'una birer include ekliyor aslında ve bunu programmış gibi tutuyor. Genel yapı bu şekilde. Şimdi bir function modül oluşturalım. Function modülü buradan da oluşturabiliriz. Create deyip function modül veya S37 işlem koduna gidip oradan da oluşturabiliriz. Buradan oluşturmanın artısı eee, direkt function grubun üzerine sağ tık yaptığım için otomatik kendisi dolduruyor function group kısmını. S37'de bunu biz kendimiz manuel dolduracaktık. Function modül ismine zms bm003 diyelim. bm tanım dedim. Save dedim. Devam ediyorum. Import kısmında ne dedik? Bir ID üreteceğiz. Bunun için bir prefix verelim. I ve prefix yazdım. Import'u ifade eden i ile başladım. Import variable, prefix. Tipi de eee 4 karakterlik bir şey verelim. Char 4. Optional tick'ini seçiyorum. Bu ne demek oluyor? Aslında fonksiyonu şimdi, hani bu parametre kullanılmadığında bir dump alınmasın. Optional bu parametre. Optional olarak çağrılabilsin. Pass by value'yu da işaretliyorum. Bu da değişikliğe izin verme aslında. Default value eğer bir default olarak vermemizi istediğimiz hani hiçbir şey verilmediğinde şunu default olarak kabul et gibi bir şey demek istediğimizde bu kısmı dolduruyoruz. Bir de dönüş parametresi olarak aldığımız prefix ve içeride ürettiğimiz numaraları birleştirip döndüğümüz ID'yi tanımlayalım. Ve ID dedim. Type. Bu da 10 karakterlik olsun. Yine pass by value'yu işaretledim. Burada bir tanım girelim. Ne diyelim? Export ID. Biz genelde eee, fonksiyonları yaptığımızda başarılı veya başarısız fark etmez. Bir mesaj görmek istiyoruz export parametresinde. Hani ne oldu? Fonksiyonun sonucunda ne yaşandı? Bu bilgileri öğrenebilmek adına. Burada da tanımlayalım. Bunun için SAP standart fonksiyonlarında kullandığı sabit bir yapı var. Bupiret 2. Bu bir structure. Nedir bu? Hemen ona bakalım. S11 işlem koduna gidiyorum. Bupiret 2 bu şekilde giriyorum. Bu bir structure içerisinde type, ID, işte mesaj ID'si, mesaj numarası, mesajın kendisi vesaire bunları tutuyor. Bu structure yapıda tekli dönmek istediğimiz zaman export'u bunu kullanıyoruz. Bir tablo yapısıyla dönmek istediğimizde de Bupiret 2 alt T var. Yine bu da zaten Bupiret 2'nin structure'ını referans alarak üretilen bir table type. Biz şimdi burada direkt bunu vermektense sadece mesajı vermek adına şuradaki message kısmındaki tipi alalım. Bupi MSG. Burada ve MSG dedim. Type Bupi MSG zaten standarttaki tanımını direkt getirdi. Bir de hata aldı mı almadı mı durumunu kontrol etmek adına ve error'u verelim. Burada xfelt olsun. Seçtim. Error dedim. Changing tables, exceptions bu fonksiyon için çok da ihtiyacımız olmayacak. Bunların ne işe yaradığını bir önceki videoda bahsetmiştik zaten. Source code kısmına geliyorum. Burada aslında import ve export parametrelerini eee commentli şekilde görüyoruz oluşturduğumuz. Şurada ne yapalım? Öncelikle bir kontrol yapalım. Prefix'imiz dolu mu?
IW prefix is not initials. Eğer dolu değilse biz hata verelim. Neydi? Export parametresinde mesajımızı EV message'a basacaktık. Buraya lütfen prefix alanını doldurunuz. Ünlem koydum. EV error parametresini de x diyelim. Hata aldık. Hata almadığı denklemde de ne yapalım? Dediğimiz gibi string değer üreten bir fonksiyonumuz vardı. Bunu bir çağıralım. Fonksiyon içinde fonksiyon çağırabiliyoruz. Bunun da hem örneğine bakmış oluyoruz. General get random bu bir şeydi. Bir bakalım. F4'leyelim. Random string. Aynen. Böyle fonksiyon çağırıyorum. Bu fonksiyon ne yapıyor? Aslında burada verdiğimiz sayı kadar bize string bir değer üretiyor. Random. String bir ifade dönüyor. Bunun için şu number chars kısmına bakalım. Böyle kaydedelim. Import'un burası integer tipindeymiş. Şurada data lv number chars dedim. Type i. Random string döneceği parametreyi de ne tipinde dönüyormuş? Bakalım. Onu da string tipine dönüyormuş. Bir de döneceği parametre tipinde bir şey tanımlayalım. Lv string diyelim. Type string. Burada biz 4 karakterli bir prefix alıyorduk. 10 karaktere tamamlamak için 6 karakterli de bir şey ürettirelim. Basic anlamda. Ürettiği karakteri de lv string değişkenine atamasını yapsın. Sonrasında da gelelim. Biz export'taki ev id parametremizi dolduralım. New syntax'la concatenate yapısını kullanalım. Önde ev prefix şöyle herhangi bir boşluk olmadan da hemen peşine de lv string eklesin. Ev message parametresinde id başarıyla oluşturuldu şeklinde bir mesaj verelim. En basit haliyle şöyle aktif edelim. Bu şekilde fonksiyon oluşturabiliyoruz. Bunu peki nasıl kullanıyoruz? Programda nasıl çağırıyoruz? Şöyle tekrardan aktif ettim. Programlarımızda mesela son programımıza gidelim. Değişikliği açıyorum. Burada pattern kısmı var. Buradan fonksiyonumuzu çağırabiliyoruz. Bizim fonksiyonumuz neydi? ZMS FM 003'tü galiba. Aynen. Prefix tanımladığımız tipte bir değişken daha tanımlayalım. Char4 ev id'miz de charon bapi msg. Şöyle yapalım. Şuraları alalım. Şurayı da alalım. Tekrardan programımıza gelelim. Şöyle yapıştıralım. Export parametreleri. Data dedim. Böyle virgüllerimizi koyalım. Şurayı lv şu kısmı da lv error diyelim. Tamamdır. Şimdi olay parametreleri doldurma kısmına geldi. Ne yapalım? Lv prefix alanına A1, 2, 3 diyelim. Bunu fonksiyona verelim. Dönüş parametrelerini de lv id'ye atsın. Lv message ve lv error. If dy tabar c equal 0'sa da durabilmek adına da görelim. Aktif ediyorum. Şimdi şurada debug'ımı koydum, çalıştırıyorum. Lv prefiximizi doldurdu. K4 tipin. Fonksiyonun içine F5 ile giriyorum. Gördüğünüz gibi fonksiyonun içine düştü. Prefix dolu mu onu kontrol ediyor. Evet doluymuş. Geldi. String değerini üretti. Şu şekilde 6 karakterlik.
Burada EV/ID'ye birleştirerek yazdı. A123 ve ürettiği değeri. Message parametresini de doldurdu. Şöyle F6 ile çıkıyorum. LV error X'li değil, yani hata almadık. LV message parametresine mesajını yazdı, ID'sini aldı. Daha sonra bu ID'yi programda kullanıyoruz. Şöyle F8 ile bitirdim. Bir de hata verdiğini görelim. Şöyle burayı boş bırakalım. Bu şekilde çalıştıralım. F8 ile yürütüyorum. F5 ile girdim içeri. Prefix dolu mu? Dolu değil. Direkt bu kısma düştü. EV message lütfen prefix alanı doldurun. EV error. F6 ile devam ediyorum. Burada LV error'un x'li olduğunu, LV message'ın da lütfen prefix alanı doldurun şeklinde döndüğümüz mesajı fırlattık. En basit haliyle fonksiyonları bu şekilde oluşturup kullanımını da bu şekilde sağlayabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.